Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere beni çok heyecanlandıran ve sizleri de gerçekten heyecanlandıracağını düşündüğüm bir modelle geldim. Modelimi Pinterest'ten ilham aldım ama sadece modeli Pinterest'ten ilham aldım. Çünkü böyle bir çanta ben hiç yapıldığını görmedim. Küçük motifler şeklinde yapıldığını gördüm ama bu çanta formunda hiç görmedim. Yine bir ilk olacak. Gerçekten markalara taş çıkaracak bir çanta. Bunu kendiniz için yapın. Çantam bu şekilde, bakın. Şöyle sizlere detaylı göstermek istiyorum. Çantam tam 5 motiften oluşuyor. Tabanım. Çantamda toplamda 6 tane Fibra Natura'nın çanki rafyasını kullandım. 3 tane kahve, 3 tane de siyah olmak üzere tam yetti. İpim hiç artmadı. Bu şekilde 2 sıra kahvem, ipim biraz artmıştı. 2 sıra gittim. Yine siz daha da fazla yapmak isterseniz belki ip sayısını ona göre alabilirsiniz diye belirtmek istiyorum. Yani toplamda 6 tane rafya yeterli olacaktır. Yine bu çantayı istediğiniz tüm iplerle yapabilirsiniz. Bana soracak olursanız ben rafya öneriyorum kesinlikle. Çantamın sapları bu şekilde. Çantamın astarı ve çantamın gizli mıknatısları bu şekilde kendiliğinden kapanıyor. Tüm malzemelerimi aldığım sayfayı açıklama kısmına bırakacağım. İsterseniz Instagram'dan iletişime geçip satın alabilirsiniz. İsterseniz internet siteleri var, oradan satın alabilirsiniz. Çantamın eni 50 santim, boyu da 30 santim. Tam günlük kullanıma ya da plaj kullanımına uygun ideal bir boyda olduğunu düşünüyorum ben. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Hemen yapımına geçmeden önce sizlere ufak bir hatırlatmamı yapmak istiyorum. Çantam hakkındaki fikirlerinizi lütfen yorum kısmına belirtin. Beğendiğinizi ya da beğenmediğinizi, fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorum kısmına belirterek bana destek olursanız çok sevinirim. Yine beğenileriniz benim için çok önemli. Abone olmak da tamamen ücretsizdir. Instagram hesabım Nescraft. Benim anlatımımla yaptığınız tüm modelleri bana oradan etiketleyerek paylaşırsanız ben de sizlere hikayeme ekleyebilirim ve sizin yaptığınızı görmeyi çok seviyorum benim anlatımımla. O yüzden lütfen yaptığınız modelleri bana göndermeyi unutmayın. Haydi hep birlikte çantamızın yapımına geçelim. Hemen çantamın yapımına geçmeden önce şöyle iplerimden size bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu sene rafyalar çok ön planda ve rafya çantalar gerçekten çok güzel oluyor. Ben rafyalarla çalışmayı çok seviyorum. Ben tüm ipleri seviyorum, kağıt ip, rafya. Ama rafyalarla çalışmak bir tık daha kolay geliyor. Bu modeli istediğiniz iple çalışabilirsiniz. Yani çanta olabilecek tüm iplerle çalışılabilir aslında. Eğer rafya size çok pahalı gelirse kağıt iple de çalışabilirsiniz. Ama eğer çantayı kendiniz için, kendiniz kullanmak için yapacaksanız ben size bu rafyayı tavsiye ederim. Gerçekten kalıp gibi duracak bir motif elde edeceksiniz. Çantanızın ağzı, yüzü yamulmayacak. Öyle söyleyeyim size. Ben böyle kese kağıdı, yine çanki rafyanın kese kağıdı rengi ve siyahı kullandım. Birçok renk, birçok renkte ipler, rafyalar mevcut. İstediğiniz renk kombinini sizler de yapabilirsiniz. Yine Pinterest'te gördüğüm bu modeli çıkarmakta biraz zorlansam da size çok kolay bir şekilde göstermeye çalışacağım. Umarım da kolay bir şekilde yapabilmenize faydam olur. Haydi hep birlikte başlayalım. Çantamın henüz başlangıcında olduğum için kaç tane ip kullanacağımı size söyleyemiyorum şu an için. Ama bir motife yaklaşık birer tane ip gidiyor. Biz 5 tane motif yapacağız. Yine videonun en başında ya da sonunda kaç tane ip kullanacağımı size söylemiş olurum. Ben 3,75 milimlik tığ kullandım. Bunu 3,5'la da 4'le de rahatlıkla örebilirsiniz. Ama tavsiyem 3,5 ya da 3,75'tir. Haydi hemen başlayalım. Çantamın motifine 5 tane motif yapacağız dediğim gibi. Çantanın motifine sihirli halkayla bu şekilde başlıyoruz. Şöyle ipimi aldım. Bu arada ben solağım. Lütfen solağım diye gözünüz korkmasın.
Benim gittiğim yönün tersine gideceksiniz ve anlattıklarımı yaparsanız hiçbir karışıklık olmayacaktır. Sonuç itibariyle ben de sağ elle ören insanlardan öğrendim bunu. Çünkü sol elle ören insanlar çok azdır. Ve lütfen modelim hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Sizlerin yorumları, destekleri bana motivasyon oluyor. Yeni projeler için gerçekten çok güzel motivasyon elde ediyorum. Hemen şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Tığımı geçiriyorum. İpimi buradan alıyorum ve bu şekilde bir tane zincirle burayı sabitledim. Bu zinciri çok sıkmayın çünkü daha sonra biz bunu böyle sıkarak kapatacağız. 1, 2 ve 3 tane zincirle yukarıya çıktım. İpimi üstüne attım. 3 tane ikili trabzan yapacağım. 2 defada, 2 defada çıkardım. İpimi üstüne attım. Hiç bilmeyenler için bu kadar ayrıntılı anlatıyorum. Bazıları çok uzatıyorsunuz diyor ama hiç bilmeyenleri de düşünmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. İpimi üstüne attım. İkili trabzan yapıyorum. Her iki ilmeği 2 defada çıkarıyorum bu şekilde. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum. 4 grup şeklinde 3'er tane ikili trabzanlarımız olacak. İpimi üstüne attım. İkinci ikili trabzanımı yaptım ve üçüncü ikili trabzanımı da yapıyorum. Bir zincir çektim. İpimi üstüne attım. Ve yine ikili trabzanlarımı yapıyorum. Hep ikili trabzan, üçlü gruplar halinde ikili trabzan olacak modelimizde. İpimi üstüne attım ve yine şu şekilde bakın. 1, 2, 3, dördüncü yapacağım. Burada biraz bunu sıkıştırıyorum. İpimi üstüne attım. Son ikili trabzanımı da bu şekilde yaparak devam edeceğim. 2 ve 3. Bir zincirimi çekiyorum. Kapatacağım şimdi. Bunu çok çekmeyin. Yani ipiniz kopabilir ya da sizin kullandığınız ip farklı olabilir. Bu çok kolay kopan bir rafya değil ama yine de hiçbir ipe güvenmeyin. Modeliniz boşa gitmesin. Bu şekilde yavaş yavaş sıkıştırarak kapattım bakın. Gözükmemesine dikkat ediyoruz boşluğun. Sıkıştırdıktan sonra bir zincirimi çektim. 3 tane zincir çekerek yukarıya çıkmıştım. 3. zincirimin tepe noktasına giriyorum. Burada bir tane ilmek kaydırıyorum bu şekilde. Benim modelimi hep bir zincirlik noktalara taşımam gerekiyor. O yüzden burada ilmek kaydırarak buraya gitmem gerekiyor ve ip geçişlerini size göstermem gerekiyor. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasından bir ilmek daha kaydıracağım. Bu şekilde ve sonuncu trabzanımın tepesine giriyorum. Ama burada renk değişikliği yapmam gerekiyor. İplerimizi koparmıyoruz çünkü iki renk birlikte yürüterek gideceğiz. Burada bir miktar ip bıraktım. Burada iğne ile yürüteceğiz ya da bağlayacağız. Tığımı aldım diğer rengimi bu şekilde ve bunu da ilmek kaydırma yaparak yeni renk geçişine geçiyoruz. Burada siyah ipimi sıkıştırdım ve şimdi bir zincirlik noktaya gidebilmem için yine bu bir zincirlik noktaya bir tane daha ilmek kaydırma yapmam gerekiyor. Bakın. Daha sonra 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Her zaman 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Fakat şurada bu ipimi sabitlemem gerekiyor. Burada buna bir düğüm atıp daha sonra bir sonraki sırada bunu yürüteceğim ve keseceğim. Açılmasını istemiyorum. Şu şekilde bir düğüm attım. Ve bunu yürüterek buradan keseceğim bir sonraki sırada. Adım adım gideceğim, kafanız karışmasın. İpimin üstüne attım. Bir zincirlik boşluktayım. Bu bir zincirlik boşluklar bizim 4 tane köşemizi oluşturan sadece zincirleri burada çekiyoruz. Aralarda hiçbir zincirimiz yok. İpimin üstüne attım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu model beni biraz heyecanlandırdı. Burada ip yürütme yapmıyoruz. Bir sonraki sırada ip yürütme yapacağız. İpimi üstüne attım. İkinci ikili trabzanımı da yaparak zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanım olmuş oldu. Şimdi köşe noktalarda ne yapıyorduk? Birer zincir muhakkak çekiyorduk. Bir zincirimi çektim. Burası benim köşe noktam. Buraya tekrardan 3 tane daha yine aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan grubu yapıyorum. Bir. Şöyle ipimi
2 ve 3. Sadece köşe noktalarda bir zincir çekiyorduk. O yüzden ara noktalarda hiçbir şekilde zincir çekmiyoruz. İpimi üstüne atıyorum. Bir zincirlik noktaya gidiyorum. Bir zincirlik noktaya gidip buraya yine 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyoruz ve aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Şu anda modelimizin 4 tane köşesini oluşturuyoruz aslında. 2 ve 3. Bir zincir, aralarda zincir çekmiyoruz. İkinci köşemi de yaptım. Üçüncü köşeme zincir çekmeden gidiyorum. İpimi üstüne attım ve bir zincirlik noktaya giderek 3 tane ikili trabzan yapacağım. Daha iyi anlamanız için detaylı anlatıyorum. Bu video biraz uzun olacak. O yüzden lütfen dikkatli dinlerseniz tüm motiflerinizi aynı yapmış olursunuz. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya 3 tane daha ikili trabzan yaparak 3. köşemi de oluşturuyorum. Arada zincirim olmadan ipimi üstüne atıyorum ve son olarak 4. köşeme de burada bu renk geçişi yaptığım ipimi de birlikte yürütüyorum ve keseceğim onu. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum, ipimi üstüne atıp tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve sonuncu ikili trabzanımı da bu şekilde yaptım. Burada şu ipimi birlikte yürüttüğüm için artık kesiyorum. Fazlalığa gerek yok. Şunu da iğne yardımıyla yapıp keseceğiz. Göstereceğim size bunu da. Hatta şimdi göstereyim. Orayı yine ters yönde yürüterek, bakın geldiği yönün tersinde yürüterek burayı iyice sıkıştırıp bu ipi de keseceğiz. Ve sıkıştırın aynı zamanda. Şöyle son bir kez daha yürütüp fazla iplerden kurtulmuş olalım. Bunu da bu şekilde kestim. Şimdi burada 4 tane köşemi oluşturdum. Artık yavaş yavaş modelimiz de oluşacak. Şöyle zincir çekmeden, arada zincir çekmiyoruz. Sadece 4 tane köşelerde birer zincir çekiyoruz. 3 zincirle yukarıya çıktığım 3. zincirimin tepesine ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepe noktasına da bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Ve 3. trabzanın tepesinde artık ip geçişi yapıyoruz. Bir zincirlik noktaya kadar yapıyorduk kaydırmayı. Yine bir zincirlik noktaya bir ilmek kaydırma daha yaparak 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. 2 ve 3. Şimdi burada modelimiz 4 tane köşe noktamız var. Bu köşe noktalarında her sırada bir önceki sıranın zıt rengini yapacağız. Bunda ben kahve kullandım. Kese kağıdı kahverengi kullandım. Eğer köşe kahve ise üstü siyah olacak. Bu ayrıntı çok önemli. Köşelerde sadece zıt renkler kullanacağız. Diğer kısımların detaylarını da video içinde öğreneceğiz. Hemen şimdi köşe noktamda yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan.
bir zincir. Şu ipimi de yürütmeyi unutmuyorum. Artık iki renk çalışıyoruz. Ama tabii ipimi gözükmemesi için, gözükmemesi için birlikte yürütmem gerekiyor. İpimi üstüne atıp 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Artık bir diğer rengi hep yürütüyoruz. Unutmayalım. Arkadan gözükmemesi için de özen gösteriyoruz. 3 zincirimle beraber 3 tane ikili trabzan yapıp bir zincir çektim ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi 3 tane ikili trabzan yapıyoruz ama üçüncüsünde bir farklılık var. 2 tane ikili trabzan yaptım. İpimi üstüne attım ve aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan yaptım. İkisini çıkardım ama ilmeğimde 2 tane kaldı. Burada renk geçişlerini hep bu şekilde yapacağız. İpimi üstüne attım ve burada farklı bir renge geçiş yaptıktan sonra bu siyah ipimi olabildiğince çekiyorum. İpimi üstüne atıyorum. Ara noktalarda zincir çekmiyorduk. İpimi üstüne attım. Kahve ipe geçtim ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda zincir çekmiyorum. Sadece köşelerde çekiyorum. Sürekli tekrar ediyorum bunu. Yanlış yapmanızı istemiyorum ve size güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Üçüncü ikili trabzanımda ip rengi değiştireceksem üçüncü ikili trabzanda ilkini çıkardım. İlmeğimde 2 tane kaldıktan sonra diğer rengime geçip çıkardım. Ve burada kahveyi sıkıştırdım. İpimi üstüne attım. Bakın köşe noktasına geçiyorum. Ve buraya trabzan grubumu yapmaya devam ediyorum. Köşe noktamdayım. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir ve 3 tane ikili trabzan. İpimi yürütmeyi unuttum bakın. Siz unutmayın. Çok özür diliyorum. Yani model gerçekten çok kafa karıştırıcı ve bunu size de doğru bir şekilde öğretmek beni de gerçekten çok zorluyor. O yüzden lütfen kusura bakmayın. İpimi yürütmeyi unutmamalıyım. Siz de lütfen unutmayın. Zaten bir tane motif yaptıktan sonra artık devamında o kadar alışkanlık haline gelecektir ki kolaylıkla yapacaksınızdır. Asla gözünüz korkmasın. Köşe noktasındayım. 3 tane ikili trabzan, bir tane zincir ve tekrardan 3 tane ikili trabzan. Yani artırma noktalarımız, köşe noktalarımız. Bir zincir çekip aynı noktaya 3'er tane ikili trabzan grubu yapıyoruz. Bu şekilde bu noktayı tamamladım. Sonuncu trabzanda ne yapıyorduk eğer renk değiştireceksek? İlk ikisini çıkartıp son ikisini de tığımızda bırakıyoruz ve tekrardan ip rengini değiştiriyoruz. Burada siyahımı olabildiğince sıkıyorum. İpimi üstüne atıyorum. Siyahımı alttan yürütüyorum ve zincirsiz orta kısımdayım. Zincirsiz 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. 2 ve 3. İlk ikisini çıkardım. Kalan ikisinde de renk geçişi yapıyorum. Siyah renge geçtikten sonra kahve ipimi bu şekilde sıkıştırıyorum. İpimi üstüne attım ve köşe noktasına yine zincirsiz trabzan gruplarımı yapıyorum. İpimi de yürütmeyi unutmuyorum. Yine aynı şekilde bunu sıra sonuna kadar aynı şekilde yapıp geliyorum. Şimdi birleştirme noktasına geldim. 4 köşemde siyah, aralarda da kahve tonunu kullandım. Şimdi 2 tane ikili trabzanımı yaptım. Son olarak 3. ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımda 2 tane kaldıktan sonra renk değiştiriyorum. Çünkü buraya siyahla gitmem gerekiyor. Siyahla başlamışım. Burada ipimi sıkıştırdım ve 3 zincirle çıktığım tepeye 3. zincirin tepesine giriyorum. Ama burada kahve ipimi de birlikte yürüterek böyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Burada 3. sıramızı da tamamlamış olduk. Arada bir el ütüsü yapabilirsiniz. Ama merak etmeyin, ütüledikten sonra motifiniz çok düzgün bir şekilde olacak. Yine hemen trabzan tepesinden bir ilmek kaydırıyorum.
Üçüncü trabzanın tepesinde artık rengi değiştiriyorum. Ne yapıyorduk? Köşe noktalarda yine ilmeğimi kaydırdım. Köşe noktalarında eğer köşe siyahsa kahve, kahve ise siyahla başlıyoruz. Burada bir zincirlik noktada da ilmek kaydırıyorum. Yine burada siyah ipimi yürütmeyi unutmuyorum. 1, 2, 3 zincirle yukarıya çıktım. Şimdi can alıcı noktalara geldik artık. Renkleri nasıl ayarlıyoruz? İpimi üstüne atıp burada yine hep aynı olacak. Siyahsa kahve, kahvesi siyah şekilde köşe noktalarımız 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan olacak ve ipimizi yürütmeyi unutmayacağız. Şimdi buraya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Arada bir tane zincir çekiyorum ve aynı noktaya 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Sonuncu ikili trabzanın ilk ikisini alıyorum. İkisi tığımda kalıyor. Burada hangi renge geçeceğimizi neye göre belirliyoruz? Şimdi bunun altında hangi renk varsa buradaki rengi de bu renkle yapıyoruz. Yani kahve ile başladım. Altı siyahsa bir sonraki yapacağım ikili trabzan grubu da siyah olacak. İlerleyen zamanlarda bunu daha iyi anlayacaksınız. Siyah renge geçtim. Kahve ipi sıkıştırdım. Arkaya aldım. İpimi üstüne attım. Kahveyi yürütüyorum. Bakın ara noktaya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzanımı bu şekilde yapıyorum. Hemen geldim bu köşe noktasına. Bu köşeye kahveyle yapacağız. Kahvenin altında siyah var. O yüzden burayı da siyah yapacağız. İpimi üstüne attım. Kahve ipimi tekrardan yürütüyorum. Bu sırada da araları sadece siyah yapıyoruz. Sonraki sırada asıl model çıkmış olacak. Şimdi iki tığımda 2 tane kaldı son trabzan grubumda. Hemen kahve ipime geçtim. Siyah sıkıştırdım. İpimi üstüne attım. Köşe noktayı kahve yapıyoruz. Yine bu şekilde devam edeceğiz. Bu noktalarda zincirimiz yok. Köşe noktalarda bir zincirimiz var. Sıra sonuna kadar köşe noktasını kahve, ara noktaları siyah yapıyoruz. Birleştirme noktasına kadar. Sıramın sonuna geldim. Sıranın başında aslında ne yaptıysak her 4 köşeyi de aynısını yapıyoruz. Birleştirme noktasına kadar kahve, 2 tane siyah, kahve, 2 tane siyah şeklinde devam etti. Şimdi burada köşe noktam kahve, bir üst sıraya siyah yapacağım. Hemen burada renk geçişimi yapıyorum. Kahve olduğu için ilmek kaydırmayı kahve yapmak zorundayım. Burada siyah ipimi sıkıştırdım. Siyah ipimle birlikte birleştirmeye doğru gidiyorum. Üçüncü zincirimin tepesine geçtim. Siyah ipimi aldım ve kahveyi de üstten aldım. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. İkinci trabzanın tepesine hemen yine bir ilmek kaydırma. Üçüncü trabzanın tepesinde de artık renk geçişini yapıyoruz. Bir zincirlik noktaya da bir ilmek kaydırma ve 3 zincirle de yukarıya çıkacağız. 2 3 ipimi üstüne attım. Kahve ipimi yürütmeyi unutmuyorum. Buraya yine üçlü trabzan grubumu yapıyorum. Bu ilk üste çıkışta yaptığımız ilk sıra aslında 4 köşenin de aynısı olacak. O yüzden ilk sıraları göstereceğim. Devamını siz yapacaksınız. Bir zincir çektim. Yine 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Çünkü köşe noktalarımız hep bir önceki rengin zıt rengi ve işlem hep aynı. Bir zincir, üçlü trabzan grubu. İkili trabzan grubu pardon. Şimdi bir önceki sırada ne demiştik? Şu an yaptığımız sıranın altındaki hangi renkse bunun devamını götürmek zorundayız. Yani burada bir üçgen oluşturuyoruz ya, bunun devamını yapmamız gerekiyor. Siyahsa altındaki rengi devam ettiriyoruz. Şimdi burada ip rengi değiştirmek için ne yapıyorduk? İkili trabzanımızın son ikisini değiştireceğimiz renkle geçiş yapıyoruz. Ve siyahı olabildiğince sıkıştırıyoruz. İpimi üstüne atıyorum. Siyah ipimi yürütmeyi unutmuyorum. Buraya geldim. İkili trabzan grubumu 3 tane yapıyorum. 1 2 ve 3.
Burada ipimi değiştiriyorum. 2 tane kaldı. Çünkü bir altındaki siyahı devam ettirmem gerekiyor. Hemen siyah ipime geçiş yaptım. Kahve ipimi sıkıştırdım. İpimi üstüne atıyorum. Bakın burada 2 tane siyahım var. Son bir tane daha yaparak buradaki modeli bitiriyorum. Kahve ipimi yürüterek burada 3 tane ikili trabzan grubumu yapıyorum. Bir alta bakarsanız aslında hangi rengi yapmanız gerektiğini de bileceksiniz. Hemen burada rengi değiştiriyorum. Çünkü köşe noktamdaki siyah yapacağım yerin altı kahve olduğu için bu kahveyi buraya getirmem gerekiyor. Devam ettirmem gerekiyor. O yüzden kahve siyah kahve şeklinde gideceğiz. İpi sıkıştırdım. İpimi üstüne atıyorum. Siyah ipimi de alttan yürüterek buraya da trabzan grubumu yapıyorum. İki tane kaldı. Hemen siyah ipime geçiyorum. Ve sıkıştırmayı muhakkak unutmayın. İpimi üstüne attım. Kahve ipimi yürütüyorum ve buraya köşe noktamı yapıyorum. Köşelerde bir zincir çekmeyi unutmuyoruz. Şimdi anlatmak istediğim şey şu aslında. Şimdi burada bir üçgen oluşturduk. Bakın sonuncuyu yaparak da bunu kapattık. Artık sırada yeni üçgenler, yeni zikzaklar var aslında. Bakın şu aslında anlatmak istediğim, böyle gidiyor. Hem sağdan hem soldan aynı rengi devam ettiriyoruz ta ki bitene kadar. Zaten burada bittikten sonra hemen devamında yeni bir zikzak geliyor ve sürekli böyle devam ediyor. Şimdi burada yaptığımı aynı şekilde 3 köşede de yapıp birleştirme noktasına kadar yapıp geliyorum. Şimdi yeni sıraya geçiyoruz. Bu sıramın sonuna geldim. Siyah olduğu için siyahla ilmek kaydırma yapıp devam ettirmem gerekiyor. Bakın 2 tane trabzanımı yaptım. Son olarak üçüncüyü yapıyorum ama 2 tane kaldıktan sonra da hemen diğer rengime geçiyorum. Sıkıştırdım ve 3. zincire gidiyorum. Burada kahve ipimi de üstüne alarak arkada bırakıyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yine ikili trabzanımın tepesine girdim. Bu şekilde ilmek kaydırmamı yaptım. Üçüncü de artık yeni rengime geçiyorum. Bu şekilde bir zincirlik noktadan da ilmek kaydırıyorum ve 3 zincirle yukarıya çıkıyorum. Bu şekilde bakın. Şimdi yeni sırada da yine mantığı yavaş yavaş kavrayacağız inşallah. İpimi üstüne atıyorum. Köşedeki gruplarımı yapıyorum. Burayı artık biliyorsunuz diye hızlı geçmeye çalışacağım. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tabii size öğreteceğim diye çok hızlı öğretmeye çalıştıkça ipimi yürütmeyi unutuyorum. İp yürütme çok önemli burada. Lütfen unutmayın. Çünkü modeli yaparken arkada ipin gözükmesi gerçekten güzel durmuyor. O yüzden olabildiğince gizleyerek yürütmeye çalışın. Son 2 tane kaldıktan sonra hemen ip rengi değiştiriyoruz. Çünkü köşe noktasında ne demiştik? Hep zıt rengi çalışacağız. Alt siyahsa üstü kahve yapıyoruz. Hemen alta bakıyoruz yeni renge geçerken siyah. O yüzden bizim siyahı devam ettirmemiz gerekiyor. Hemen yeni rengimi aldım. Burada ipimi sıkıştırdım. Ve hemen bir sonraki noktaya siyahla buradaki siyahın devamını yapmaya çalışıyoruz. Aslında model kavrayınca çok basit bir model ve gerçekten hiç kafa karıştıracak bir durum yok. Bakınca bir insan nasıl yapacağım diyor ama gerçekten basit bir model. Şimdi burada siyahı devam ettirdik. Altta devam eden bir kahve var. Yani bu kahveyi zikzak olarak devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden burada hemen rengimizi değiştirdik. İpimi üstüne attım ve geldim. Arkadan siyahı da yürütmeyi unutmuyorum.
3 tane ikili trabzan yapıyorum. Aralarda asla zincir çekmiyorum. Sonuncuda hemen bakıyorum. Burada siyahı kapatmışım. O yüzden siyah yapmıyorum, bakın. Siyah burada gelmiş. Buradan da gelmiş, kapanmış. O yüzden burada siyahı bitirdiğim için artık siyah yapmıyorum. Hemen bu köşedeki zikzaklara bakıyorum. Burada devam ettireceğim bir tane siyah var. Ama burada devam ettireceğim bir kahve var. Yani tekrar buraya da ip değiştirmeden kahve yapıyoruz. Yani yavaş yavaş buradaki kahveyi de aslında kapatmaya gidiyoruz. Yeni zikzaklar oluşturuyoruz. 1 2 Zaten yanlış yaptınız mı göze batacaktır muhakkak. Ve 3. Şimdi burada bakın, buradan gelen zikzak, buradan gelen zikzakı tamamladık. Son olarak bir sonraki sırada bir tane daha yapıp burayı da kapatmış olacağız. Hemen burada renk geçişi yapıyoruz. Çünkü bu siyahın devamını yapmamız gerekiyor. Buradaki siyah. Hemen siyah ipime geçtim. Sıkıştırdım. İpimi üstüne attım. Kahveyi alttan yürüterek buraya siyah trabzan grubumu yapıyorum. 2 Üçüncüde ikisini aldım. İkisinde de ipi değiştireceğim. Sıkıştırdım. İpimi üstüne attım. Köşe noktasına gidiyorum. Kahve ipimi de aynı zamanda yürütüyorum. Köşe noktalarında siyahsa kahve, kahvesi siyah şeklinde aynı şekilde devam edecek örneğimiz. Yine diğer 3 köşeyi de burada yaptığımız gibi yapabilirsiniz. Kafanız karışırsa geriye sararak da bakarak yapabilirsiniz. Ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıramın sonuna geldim. İpimi, sonuncu trabzanımı yapıyorum ve kahverengi ipe geçiyorum. Çünkü kahveyle başlamışım. Bu şekilde ip geçişinde yaptıktan sonra ilmek kaydırma yaparak 3. zincirimin tepesine girdim. Siyahı da burada yürütüyorum. 2. trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yapıyorum ve 3. de artık siyah renge geçiyorum. Umarım mantığını sizlere kolay bir şekilde anlatabilmişimdir ve sizler de kolayca yapabilirsiniz. Çünkü biraz aslında ilk motif yaptıktan sonra çok kolay geliyor, nasıl anlamamışım diyor insan, ama ilk başlangıçta biraz zorlayabilir. Evet. 1 2 3 3 tane zincir, çift neyse giriyorum. Trabzan grubumu yapıyorum. Bir zincir. Alt kahve olduğu için üstü siyah yapıyorum. Köşelerde hep zıt renklerle devam ediyoruz. Ve bir sonraki geçeceğimiz renge de bir alttaki renk karar veriyor. Ben şu an siyah yaptım. Altındaki kahveyi yürüteceğim. Bakın bir altındaki siyahı yürüteceğim. Bakın kahvenin altındaki burada kahve ama devamındaki de kahve. Yani ikisini kapatacağım. Buraya bir tane kahve yapacağım. Daha sonra siyahın devamını yapacağım ve kahvenin devamını yaptıktan sonra köşeye de siyah yapacağım. Yani çok basit bir mantığı var. Hemen ip geçişi için 2 tane ilmek bırakıyorduk. Tepede siyahı sıkabildiğim kadar sıkıyorum. İpimi üstüne atıp siyah ipimi de yürüterek buraya kahve trabzan grubumu yapıyorum. Ve bir altı siyah olduğu için hemen siyah renge geçiyorum ve bunu sıkıştırıp arkaya alıyorum. İkisini aldım. Hemen kahve olduğu için, her iki tarafta kahve olduğu için buraya bir tane kahve yaparak artık bu kahve grubunu kapatıyoruz ve yeni zikzaklara geçiyoruz. Bu şekilde mantığını kavrayabilirsiniz. Kapatmadan önce de iki renk yan yana
yapmış oluyoruz. Bir bu sıraya bir bu sıraya, çünkü ikisini kapatmadan önce ikili ve tek şeklinde gidecek. Hemen ip geçişimi yaptım. Buraya kahve grubunu yapıyorum. Hemen bir sonrakine bakıyorum. Siyahla devam etmem gerekiyor. Çünkü kahveleri kapatmış oldum. Siyah rengi geçtim. İpimi üstüne attım. Kahve ipimi de yürütmeyi unutmuyorum. Hemen siyahın devamını yapıyorum. Ve köşede kahve olduğu için kahve ipe geçtim. İpimi üstüne atıp siyahı da aldım. Ve köşeye de siyahla köşe oluşturuyorum. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincirimi çektim. Bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi ben size kendi yaptığım motifin ölçülerini vereyim. Şöyle 28 santim olmuş. Bakın iki tarafta 28 eşit bir şekilde 28. Toplamda kaç sıra ördüm? Köşelerden sayabilirsiniz rahatlıkla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sırada örmüşüm. Siz çantanızın daha büyük olmasını isterseniz motif sırasını 12, 13 yapabilirsiniz. Ya daha küçük bir çanta çalışmak istiyorsanız yine istediğiniz boyutta bırakabilirsiniz. Tamamen yaptığınız sıra sayısına bağlı. Farklı bir iple çalışıyorsanız 28 santim olmasını istiyorsanız daha fazla örebilirsiniz. Daha ince bir iple çalışıyorsanız. Şimdi bu sırayı bitirdim. Artık göstermeyeceğim. Bir sonraki sırada köşeye geldim. Kahveyle yukarıya çıktım. Kahve yaptım. Altındaki kahverengi. O yüzden kahveyi devam ettirdim. Hemen geldim buraya. Bakın iki tarafımda siyah. O yüzden bu iki siyahı da buraya bir siyah grubu, buraya bir siyah grubu, iki tane siyah grubu yapıyoruz. Ve kahveyi devam ettirip daha sonra siyah devam ettirip kahve köşe yapıyoruz. Bu ikisini birleştirmek için iki tane siyah grubu yapıyoruz. Yani ip geçişi yapmadan bir tane siyah grubu buraya, bir tane siyah grubu buraya. Bir sonraki sırada da bir tane siyah yaparak artık bu siyah zikzakı da bitiriyoruz. Buradan gelen devam eden zikzakları da aynı şekilde. Yani bu şekilde bitirdik. Bakın iki tane yaptım. Son olarak bir tane yaptım, bitirdim. İki tane yaptım, bir tane yaptım, bitirdim. Yeni zikzaklara geçtim. Kameraya görünmedi galiba. İki tane yaptım. Her iki taraf geldikten sonra buradan yapıp buradan yapıyoruz ya. 2 1 bitti. 2 1 bitti. Bu şekilde yeni zikzaklar köşelerden gelecek. Onlar geldikçe biz zikzakı tamamlayıp bitirip böyle bu şekilde motifimizi büyüteceğiz. Ve motifin büyüklüğü de tamamen siz ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Ben 11 sıra ördüm dediğim gibi. Şimdi 5 tane motifimi örüp artık birleştirme kısmına kadar göstermeyeceğim. Son olarak birleştirme yapıp yine aynı şekilde ilmek kaydırarak birleştirme yapıp bitiriyoruz. 5 motifimi tamamlayıp geliyorum. Evet, 5 tane motifimi bu şekilde bitirdim. Toplamda 3 tane siyah rafyan vardı. 3 tane de kese kağıdı kahve tonlarında rafyan vardı. Siyah rafyan tam yetti diyebilirim. Çok az kaldı. Bu renk rafyan da bu kadar kaldı. Demek ki gramajlarına göre değişiyor. Bu da bana birleştirme için yetecektir. Yani çantamız için toplamda 6 adet ip kullandık diyebiliriz. Şimdi sizlere birleştirmeyi göstereceğim. Birleştirmenin mantığı da şu şekilde olacak. Yani çantamızın tabanı, etrafı olacak. Ama önce gövdeyi birleştirmeyi göstereceğim. En son tabanı birleştireceğiz birlikte. Keşke siyahım kalsaydı. Siyahla birleştirmeyi daha çok istiyordum ama siyahım daha erken bitti. Bu neye göre değişiyor bilmiyorum ama şimdi
zaten sayılarımız birebir aynı olduğu için birleştirirken hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Önce 4 parçayı birbirine, gövde kısmını birbirine birleştireceğiz. Burada en köşe noktada bir tane zincirle, her zaman köşelere bir zincirle dönüyorduk. En köşe noktadaki bir zincire giriyorum ve yine karşısındaki bu motifin bir zincirlik içte kalan, yani dışta kalan tek lobu değil, içte kalan tek lobuna, birleştirme kısmında kalan tek lobuna girdim. Her iki kısmında birbirine bakan tek loblarına giriyoruz. Bu şekilde ipimi alttan aldım. Şöyle. Bu şekilde her bir sık iğneyi birbirine birleştireceğiz. Hemen sırada gelen sık iğnenin solda kalanı değil, sağda kalan lobunu alıyorum. Sizin yönünüz farklı olabilir. Siz sadece birbirine bakan yöndeki ilmekleri alacaksınız. Bu şekilde çıkardım ve ilmeğimi kaydırdım. Burada bir miktar ip bıraktım. Bunu iğne yardımıyla iyice sıkıştırmak için. Yine sıradaki ilmeği aldım ve karşısında denk gelen ilmeği aldım ve kaydırdım. Ve son siyahı aldım. Bakın burada son siyaha denk geldi. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Şimdi kahveye geçti. Yani eşit bir şekilde aslında birleştirmeyi yapacağız. Hiçbir fazlalık kalmayacak. Sayılarımız ve ilmeklerimiz eşit olduğu için. Şimdi bunu da aldım. Bu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Aslında siyahı siyahla birleştirip kahveyi kahveyle de birleştirebilirsiniz ama bu defa da sürekli ip değişikliği olacak. İsterseniz tabii ki öyle yapabilirsiniz. Kolay gelirse size. Ama dediğim gibi benim siyah ipim çok az kaldı. Birleştirmeye yetmeyeceği için ben tek iple birleştirme yapacağım. Bu şekilde kahveler de bitti. Siyaha geçiyorum. Yani birleştirme olayı çok kolay olacak. Sayılarımız eşit olduğu için bu şekilde birleştirmemi yapıyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda geldiğinde sizlere de göstereceğim. Daha sonra tüm parçaları birleştirebileceksiniz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Buharlı ütüyle ya da herhangi bir ütüyle fark etmez. Bütün motiflerimizi iç kısımdan güzelce düzelte ütülüyoruz. Ağzı yamuk olanlar olabilir. Bunu ütülerken düzelterek ütülerseniz böyle dümdüz motif elde edersiniz. Bu detayı söylemeyi unuttum. Sizlere bunu da söylemiş olayım. Muhakkak birleştirmeden önce parçalarınızı ütüleyin. Daha sonra birleştirmeden sonra en son aşamada muhakkak bir ütüden daha geçeceğiz. Bakın tüm sayılarım eşit olduğu için hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Böyle son trabzan tepesinde aldım. Ve artık köşedeki bir zincirlik noktadayım. Bu şekilde bir zincirlik noktayı da alıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada bu ipi artık kesiyorum. Biraz bırakacağım çünkü ipimi gizlerken rahatlıkla sıkıştırarak gizleyebileyim diye. Burada bu ilmeğimin içinden de bunu bu şekilde şöyle sıkıştıracağım önce. Daha sonra bunu böyle sabitleyip arkadan iğne yardımıyla gizleyeceğim. Şimdi ilk parçamı bu şekilde birleştirdim. Bakın çok da güzel oldu. Şimdi 4 parçamı bu şekilde birleştirip tamamlayıp geleceğim. 4 parçamı da birleştirdim. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bunu bir de bu şekilde kapatarak birleştiriyoruz. Daha sonra tabana geçebilmek için bu noktayı da kapatmamız gerekiyor. Yani 4 parçayı da birbirine spiral bir şekilde birleştirmiş olacağız. Hemen onu da aynı şekilde birleştireceğiz ama yine de sizlere göstereyim. Bir zincir çektiğim noktaya yine aynı şekilde battım. Karşıda da bir zincirlik noktama battım. Burada 3 ilmek siyah, burada 3 ilmek siyah kalacak. Bir zincirlik noktayı bulamazsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Hemen devam ediyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Doğru kat almaya çalışıyorum.
Şimdi sıra sonuna kadar birleştirdikten sonra artık taban kısmına geçeceğiz. Tüm temizlikleri yaptım, birleştirmeleri yaptım. Şimdi sıra tabanımıza geldi. Tabanımızda tam köşeden başlamayacağım birleştirmeye. Şöyle herhangi bir noktadan başlayacağım. Şöyle kamerayı da göstereyim. Herhangi bir noktadan başlayacağım ama yine ilmeklerimin birbirine eşit gelmesini sağlayacağım. Şimdi burada köşeyi bıraktım. 1, 2, 3. Üçüncünün sonuncusundan girdim, pardon. Çift ilmek giriyoruz bunda. Tabağında daha dayanıklı olması için çift ilmeğe de girdim bakın. Buradan saydım 1, 2, 3. Trabzan grubumun sonu üçüncüsüne girdim. Buradan da köşeden sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanın tepesinden gireceğim. Ama şöyle birleştirmemin hemen, pardon, baştan anlatacağım. Şöyle çantamın yüzü bana baksın istiyorum. Çünkü birleştirme noktam bana baksın istediğim için. Aynı şekilde yine 1, 2, 3. Üçüncünün ikisine birden giriyorum. Şu şekilde. Yine burada da köşeyi bıraktım. 1, 2, 3. Üçüncünün bu şekilde, hatta biraz ip bırakalım. Bu şekilde girdim. Şimdi burada böyle bir birleştirme yapacağız. Neden böyle birleştirme yapıyorum? Çünkü daha sağlam oluyor. Tabana çok fazla yük bindiği için tabanı daha sağlam yapmamız gerekiyor. Bakın burada da böyle bir ilmek kaydırma yapıyorum çift girerek. Hemen önemli olan şey karşılıklı denk getirmek. O zaman birleştirirken hiçbir zorluk yaşamayacağız. Bakın önden birleştiriyorum. Çantamın ön yüzünün bana bakmasını istediğim bu yüzdendi. Bu kısım öne baksın diye. Şimdi hemen ilmek kaydırma yapmaya devam edeceğim. Bakın kahve bitti. Siyaha geçtim. Eşit bir şekilde birleştirmemi yapmaya devam ediyorum. Köşe noktasında sizlere hemen göstereceğim. Birleştirmemi yapmaya devam edeceğim. Burada sizinle birlikte yapmak istiyorum ki köşe noktalarında kafanız karışmasın. Zaten çok kolay bir şekilde 5 dakikada birleştirmelerinizi bitirmiş oluyorsunuz. Bu şekilde rafya iple çalışmak zaten başlı başına kolaydır. Kağıt ipten daha kolaydır, daha yumuşaktır. Duruşu daha güzeldir, çantadaki duruşu. Yavaş yavaş köşeye geliyorum. Şimdi şöyle ikinci siyahımı da aldım. Bakın bu da üçüncü siyahım. Şimdi eşit bir şekilde 3 tane siyahımı birleştirdim. Burada ne yapacağım? Burada bu köşenin bir zinciri var değil mi? Bir zincirlik, bakın alta giriyorum. Bir zincirlik alta girdim. Hemen karşıdaki bir zincirlik alta da girdim. Burayı böyle birleştirdim. Hemen geldim. Buradaki bir zincirlik boşluğa girdim. Yine aynı şekilde karşıdaki bir zincirlik boşluğa girdim. Bu şekilde burayı da birleştirmiş oldum. Bu şekilde. Daha sonra yine 3 tane ilmeğim var. Şöyle çantam çok büyük olduğu için kamerayı göstermek biraz zorlaşıyor. Şimdi bir zincirlik boşluğu, burada 2 tane bir zincirlik boşluk oldu köşe olduğu için. İkisinde aynı karşıda bir zincirlik boşluğa girdim. Şimdi 3 tane ilmeğim var. Burada da 3 tane ilmeğim olacak. Hemen ilk ilmeğe girdim. Burada da ilk ilmeğe girdim. Bu şekilde denk geliyor ve mükemmel oluyor. Yine aynı şekilde ikisini de almaya özen göstereceğim. Siyahı da bu şekilde bitirmiş oldum. Köşem böyle oldu. Birleştirmem bu şekilde oldu. Şöyle size de göstereyim. Bakın. Bu şekilde çantanın 4 köşesinde birleştirip geliyorum. Vallahi harika oldu. Göstereceğim size ama biraz şöyle şu birleştirme noktasını göstereyim. Ben bu modeli daha önce hiçbir yerde görmedim. Yani bu çanta şeklinde hiç görmedim. Ama model var tabii ki. Bu forma getireni hiç görmedim. O yüzden biraz gururluyum.
Şimdi bakın ilk başladığımız noktaya da tekrardan giriyoruz. Bakın burada başlamışız. Bu şekilde ilmeğimi son olarak kaydırdım. Yine burada ipimi kestim. Bu şekilde ilmeğimi çıkaracağım. Şimdi burada bu son çıkardığım ilmeği iğneye geçirdim. Ve şuradan şöyle arkaya geçeceğim. Bakın hiç birleştirme belli olmadı. Buradan da ipimi çantamın iç kısmına alıp yürüteceğim. Aynı şekilde ilk başlangıç ipimi de herhangi bir noktadan aşağıya indirip bunu daha sonra iğne yardımıyla sağlamlaştıracağım. Hemen biraz kameramın açısını büyütüyorum. Şöyle bakın, ütüleyince falan çok güzel duracak. Şu an aklınıza onlar takılmasın. Çanta bu şekilde alacak ve gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ben bunu ütüleyeyim. Daha sonra ağız kısmına bir şey düşüneceğiz. Ağız kısmı böyle kalmayacak. Hemen ben bunu iplerini falan yürütüp geliyorum. Tabanımı da böyle ütüledim. Tabanı düzgün bir şekilde ütülerseniz böyle duracaktır. Çünkü birleştirmeden dolayı biraz buruşmalar oldu. Böyle düzgün bir şekilde ütülerseniz hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben çantamın eninin yani boyunun bir tık kısa kaldığını düşünüyorum. Eğer motifi daha büyük yapsaydık bu defa yanlardan çantamız çok genişleyecekti. O yüzden motifin üstüne siyahım kalmadığı için sizin eğer tabi siyahınız varsa motifi devam ettirebilirsiniz ama ben tek renk gideceğim. Çantamın şöyle ön yüzünü belirliyorum çünkü çanta sapı takacağız. Yanda kalacak kısımdan yeniden böyle üstüne birkaç sıra gitmeyi düşünüyorum. Herhangi bir noktadan bu şekilde girdim. 3 zincirle yine yukarıya çıkacağım. Şunu şöyle yürüteceğim. 2 3 aynı şekilde üçlü trabzan grubu yapacağım. Kalan ipimi de bu şekilde değerlendirmek istiyorum açıkçası. 1 2 zincirle beraber 3 tane ikili trabzanım oldu. Aralarda yine zincirimiz yok. İpimi üstüne atıyorum. Bir sonraki boşluğa yine aynı şekilde trabzan grubu yapacağım. Çantamızın boyunu bu şekilde biraz uzatabiliriz. Tabi isterseniz bu boy size yeterli geliyorsa uzatmadan da kullanabilirsiniz. Ama bence bir tık daha uzun olsa daha hoş duracaktır çantamız. Şimdi şu noktaya kadar yapacağım. Şu köşe noktalara ne yaptığımı size göstereceğim. Birleştirme noktasına geldim. Burada artık artırma yapmayacağımız için ipimi üstüne atıyorum. Yine zincir çekmiyorum. Bakın bir zincirlik boşluğumuz var burada. Bu bir zincirlik boşluğa yine ikili trabzan grubu yapıyorum. 3 tane. Şöyle ipim yettiği kadar örmeyi düşünüyorum ama muhtemelen ipim 2 sıraya yetecektir. Yine ipim üstüne attım, zincir çekmeden şu noktanın bir zincirlik boşluğuna geçiş yapıyorum. Buraya da üçlü trabzan yapıyorum. İkili trabzan 3 tane yapıyorum. Bu şekilde. Geri kalanların hepsine aynı şekilde devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp geliyorum. Güzel bir tamamlayıcı oldu bence ama bir sıra yetersiz geldi bana. 2 sıra gideceğim. Şimdi birleştirme noktasına geldim. Artık birleştirmeyi hepimiz biliyoruz. 3. zincirin tepesine girdim. Buraya bir ilmek kaydırma yaptım ve ilmek kaydırma yaptım. Tekrar diğer trabzanımın tepesine ilmek kaydırma yaptım ve üçüncüye de ilmek kaydırma yapıyorum. Hemen şu boşluğa gelip buraya da ilmek kaydırma yapıp artık 3 zincirle de yukarıya çıkıyorum. Aynı şekilde yani daha önce motifte yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Yine buraya zincirimle beraber 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Bir sıra daha ikili trabzan grubumu yapacağım. Eğer yeterli gelirse
Artık çantamın ağız kısmında yapıp sap kısmına geçeceğiz. 2 sıra ördüm. İkinci sıramı da bitirdim. Ütüleyince güzel bir şekil alacak. Şöyle yine 3. zincirimin tepe noktasına girip, hatta şöyle girdim. Şimdi burada ağız kısmına da tamamlayıcı olması için bir sırada ters sık iğne gideceğim, ama bunu siyahla gideceğim. Yani bir sıra yetecek kadar siyah ipim var. Şöyle biraz bıraktım. Bir yanındakine de ip geçişi için bir tane daha ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle kahveyi sıkıştırdım burada. Şu şekilde şu ikisini de bir miktar yürüteceğim. Artık kahverengi ipimi de burada kesiyorum. Şöyle bunları da yürüteceğim. Birini şu tarafta yürütelim, birini bu tarafta, çok kalın olmasın. Şimdi burada bir zincir çektim. Hemen geriye doğru gidiyorum. Tam terse gideceğiz. Burada isterseniz tığınızı bir tık ufaltabilirsiniz. Ben 3,5'la gideceğim burayı. Şöyle 3,5'u bulayım, tamam. Ağız kısmını her bir sık iğneye bir tane ters sık iğne yapacağım. 3,5 numara tığa geçtim. Bu çok önemli bir detay değil. İsterseniz tığınıza devam edebilirsiniz. Belki daha ufak tığınız yoktur. Bu şekilde terse doğru giderek ağız kısmında siyah yaparak modelimi tamamlamış olacağım. Tabii bu çantam için daha sapı falan düşünmedim. Bunun için mağazaya gidip güzel bir şey bulmayı ümit ediyorum. Siz videonun başında görmüş olacaksınız çantanın sapında, ama ben henüz karar vermedim. Bakalım nasıl bir şey olur, ben de bilmiyorum. Gerçekleri sap kullanırım muhtemelen. Olmazsa modele ne yakışır? Ben çantayı bitirip götürüp deneye deneye bulma taraftarıyım. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz ve çantamızı bitiriyoruz. Evet, bitiş noktasına geldim. İpimin yettiği kısma bakın. Yani yetmese çok üzülürdüm. Hemen bakın, şura başlangıç noktamız. Başlangıç noktamıza da bir tane daha ters sık iğne yapıyoruz. Ve artık burada ipimizi koparıyoruz. Zaten ipim bitti. Burada iğne yardımıyla burayı birleştireceğiz. Şöyle bakın. Şu başlangıç noktasına şu şekilde herhangi bir noktadan girebilirsiniz, ama bu yine kalın gelecek. Şöyle daha ince bir iğne aldım. Şöyle ilk yaptığımı, bakın hiç birleştirme noktası olduğu belli olmayacak bu sayede. Şimdi buradan arkaya gittim. Arkaya gittiğim noktadan da sonuncu yaptığım ilmeğin herhangi bir noktasından çıkarak tekrar buradan da tekrar gireceğim. Ve bu ipimi burada artık iğne yardımıyla aşağı doğru indireceğim. Şimdi bu aşamadan sonra da çantamı buharla güzelce ütülüyorum. Ağız kısmını düzelte zaten rafya olduğu için hemen şekil alacaktır. Kasma yapmayacaktır. Daha sonrasında da çantamızın sapını ayarlayıp sizlere de göstereceğim. Bu aşamada astarınızın ölçüsünü alabilirsiniz. Eğer dikmeli bir sap kullanacaksanız önce çantamızın sapını dikiyoruz. Daha sonra astarı dikiyoruz. Yine astar yapmayı bilmiyorsanız videolar kısmına tıklayıp benim anlatımımla çok güzel astar videolarım var. Onlara bakıp kolaylıkla yapabilirsiniz. Şimdi ütüleyeceğim. Çantamın sapını ayarlayacağım. Astarımı yapacağım. Tamamen her şeyini ayarlayıp geliyorum. Çantamın şöyle astarını sizlere göstermek istiyorum. Şöyle çantama uygun olsun diye iki renkli bir astar yaptım. Astarımın videosu yine YouTube kanalımda astar bölümünde mevcut. Yine tüm malzemelerimi aldığım sayfaya açıklama kısmına ekleyeceğim. Birçok sap denedim ama çantamı tamamlayan sap bu oldu.
Yani bence en güzeli bu yakıştı. Pelikan model falan denedim ama bence bu oldu. Şimdi astarımı dikmeden önce çantamın sapını dikeceğim. Çantamın sapını diktikten sonra astarımı dikeceğim ve yine bakın ağız kısmından, çantamın ağız kısmından gizli mıknatıslarım var böyle. Yine bunların hepsini açıklama kısmında bırakacağım sayfaya rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu şekilde dikeceğim. Her iki tarafa da şu şekilde ağız kısmının rahat kapanıp açılması için. Şimdi bu bütün aşamaları ben yapacağım ve sizlere de sonucu göstereceğim. Yine kendi ipiyle siyahla dikebiliriz bu şekilde. Genişliğini siz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz nasıl seviyorsanız. Ben de şimdi hepsini tamamlayıp geliyorum. Evet canlarım, çantamın yapımı tamamen bitti ve o kadar güzel oldu ki bakın saplarımı şu şekilde taktım. Yine siz kendi zevkinize göre daha geniş ya da daha dar takabilirsiniz. Çantamda bu şekilde gizli mıknatıslı kapama kullandım. Kendi kendine bu şekilde kapanıyor. Dikmesi de oldukça kolay. Yine çantamın astarını şöyle sizlere şöyle ufak detayımı göstermek istiyorum. Şöyle astarımı yine aynı sayfadan aldım. Tüm malzemeleri açıklama kısmına bırakacağım. Astar yapmak isterseniz yine benim kanalımda 2 tane astar videosu var. Ona tıklayarak ilham alarak yapabilirsiniz. Böylece bir projenin daha sonuna gelmiş olduk. Lütfen çantam hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına bırakmayı, beğeni atmayı unutmayın. Yaptığınız tüm modelleri bekliyorum. Benim anlatımımla yaptığınız tüm modelleri bana Instagram'dan atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.